Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Tal serisinin 10. bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin çaprazını açtı. At F6, D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. C4, D5 karesini kontrol etti. G6, fili için G7 karesinde yer açtı. At C3, D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. D5, Grunfeld savunması. At F3, D4'ü destekliyor. Fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. C alır D5, gelimi bozuyor. At alır D5. At merkez D5 karesine yerleşti. G3, G2 karesinde filine yer açtı. At alır C3, atı kırıyor. B alır C3. C3'e gelen piyon D4'ü destekliyor. Değişimlerden sonra Tal yarı açık B dikeyine sahip olurken A dikeyinde ayrık piyonla kaldı. C5, merkez D4 piyonuna hücum ediyor. Fil G2, Tal filin uzun çapraza yerleştirdi. Fianchetto yapısını oluşturdu. C alır D4, at alır D4. At D4 karesine yerleşti. Filin çaprazını açtı. Fil B7 piyonuna baskı uyguluyor. Vezir A5, C3'ü kazanmak istedi. Fil D2, C3'ü korudu. Kısa rok, siyahlar şah güvenliğini sağlıyor. Kısa rok, Tal rok atarak hem şahını merkezin tehlikelerinden uzaklaştırıyor hem de kaleyi aktif bir şekilde oyuna sokuyor. At A6, at tahtanın kenarından oyuna girdi. C5'e bakış attı. Kale B1, Tal kalesini yarı açık B dikeyine getirdi. B7'ye baskı uyguladı. At C5, at B7'yi destekliyor. Kale B5, atı ve veziri istedi. Vezir C7, vezir tehditten çıktı ve atı koruyor. Fil E3, fil D4 atını desteklerken vezirin dikeyini açıyor. Siyahlar bu konumda boş bir hamle yaparsa örneğin A6, kale alır C5, vezir alır C5, at E6. Filin çaprazı açıldı, veziri istiyor. At da çatal attı. Örnek bir devam yolu olarak vezir alır C3, at alır F8, vezir D8 ile 8. yatağa inme tehdidi var. Vezir C7, vezirin arka yatağa inmesini engellediğinde at alır H7. Şah alır H7. Tal'in fillerinin vezir kanadına uyguladığı baskı dikkat çekici. Taşları aktif, rakibe sürekli tehdit yöneltiyor. Bu durumda konumsal üstünlüğü ele geçirmiş olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. File 3, at D7, tehditten çıkıyor ama filin çaprazını kapattı. Vezir B3, B7'ye olan baskıyı artırıyor. Kale B8, B7'yi korudu. Kale D5, Tal kalesini açık D dikeyine getirdi. A6, B5 karesini kontrol ediyor. At F3, kale için D attığında geri dönüş yolu hazırladı. B6, C5 karesini kontrol ediyor. Kale F1, Tal açık D dikeyinde kalelerini çiftledi. E5, merkeze piyon yerleştirdi. D4 ve F4 karelerini kontrol ediyor. At F3 karesinden E5'e baskı uyguluyor. Ama E5 piyonu yeterince korunuyor. At kendisine daha etkili kareler arıyor. At G5. At F7'ye baskı uygularken E4 karesine de bakış attı. At C5. At C5'e yerleşti. Veziri istedi. Vezir A3. Tehditten çıktı ve C5 karesinden piyon kazanmak istedi. Fil B7. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı ve kaleyi istedi ama bir taktiği gözden kaçırıyor. Fil alır C5. Bu konumdaki en güçlü hamle, siyahlar kaliteyi kazanmış gibi dursa da fil alır D5 yapılırsa fil D6, veziri ister. Vezir D8, tehditten çıkıp atı istediğinde fil E7, veziri ister. Vezir C8, fil alır D5. Tal alet öne geçerdi. F7'ye olan baskı da arttığı için siyahların F8'deki kaleyi ayrılmaya da fırsatı yok. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil alır C5, B alır C5, kale D7. Kale 7. yataya indi, veziri istiyor. Vezir B6, vezir tehditten çıktı ve fili korudu. C4, C5 piyonunu yerine sabitlerken
D5 karesini kontrol ediyor. Fil alır G2, şah alır G2. Filler değişildi. Vezir C6, şah çekti. Kale 1 D5, vezirin çaprazını kapattı. Kale F D8, D5'teki kale açmaz da siyahlar kaleleri değişip rahatlamak istedi. Kale alır D8, kale alır D8, birer kale değişildi. Vezir F3, şah çekerek F7'yi almak istediği gibi kalesini açmazdan çıkardı. Kale alır D8 devamında veziri kazanmak istiyor. Kale D7, F7'yi korudu ve kalenin şah çekişini engelledi. Ve talden mükemmel bir at fedası geliyor. At alır F7 çift ünlem. D7'deki kaleye çok fazla görev yüklenmişti. Hem F7'yi koruyor hem de kalenin D8'e inişini engelliyordu. Bu konumda kale alır F7 yapılırsa kale D8 şah. Aşarak şah çeker. Örneğin fil F8 kapatıldığında vezir alır C6. Tal veziri kazanırdı. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At alır F7. Kale alır D5. Kaleyi kırdı. C alır D5. Tal veziri istedi ve çok güçlü bir geçer piyon elde etti. Vezir D7 atı kazanmak istedi. At G5. At tehditten çıktı. C4. Siyahlar geçer piyonunu sürdü. Elindeki tüm karşı oyun şanslarını sonuna kadar zorlamak istiyor. D6. Tal geçer piyonunu sürdü. Piyon boşta gibi dursa da vezir alır D6 yapılırsa vezir F7 şah. Şah H8. Vezir alır C4. Örneğin vezir B8 8. yatayı tuttuğunda at F7 şah. Şah G8. At D6 şah. Şah H8. Vezir alır A6. Tal 2 piyon öne geçerdi ve at bu konumda çok aktif. Tal devamında oyunu rahatça kazanırdı. Kaldığımız yerden devam edelim. D6. Siyahlar bu konumda C3 hamlesini yapıyor. 4 hamlede mat var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Tal vezir D5 ile şah çekiyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Şah F8 karesine giderse at alır H7 şah. Şah E8, vezir G8 şah. Fil F8, vezir alır F8'de oyun mat olurdu. Vezir D5 hamlesine geri dönelim. Vezir D5, şah A8 giderse vezir A8 şah. Oyunu uzatmak için örneğin vezir D8, vezir alır D8, fil F8 zorunlu, vezir alır F8 ile tal mat ederdi. Oyunun bittiği konumda videoyu bitirelim. Vezir D5. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.